Arkadaşlar selamlar. Bugün sizi tarihin en tozlu, en gizemli ve belki de en gururlu sayfalarından birine götürüyorum. Dünya tarihini tek başına sürükleyen o meşhur ismi hepimiz biliyoruz. Büyük İskender. Adam durdurulamaz bir doğa olayı gibiydi. Makedonya'dan bir çıktı. Önüne gelen her şehri yuttu. Koca Pers İmparatorluğunu kağıt gibi ezdi geçti. Mısır'da Firavun, Babil'de kral ilan edildi. Ama takvimler milattan önce 333 yılını gösterdiğinde Anadolu'nun Sarp dağlarında öyle bir kayaya çarptı ki hayatında ilk kez vazgeçmek zorunda kaldı. Antalya'nın o meşhur sahil şeridinden sadece yarım saat uzaklıkta Torosların en vahşi zirvelerinden birine tünemiş bir şehir düşünün. İskender aşağıda ordusunu kurmuş, kuşatma kulelerini hazırlatmış, binlerce eğitimli askerini sıraya dizmiş. Ama kafasını kaldırıp yukarı baktığında gördüğü şey bir şehir falan değildi. O adeta bulutların arasına saklanmış bir kartal yuvasıydı. Bugün size o yenilmez denilen İskender'e tarihin en sert hayır cevabını veren, bugün bile sırlarını toprağın altında saklayan hayalet şehri Termessos'u anlatacağım. Eğer hazırsanız bu sarp yollardan yukarı zamanın durduğu o noktaya yolculuğumuz başlıyor. Termessos'u anlamak için önce o dağı gözünüzün önüne getirmeniz lazım. Burası denizden tam 1050 metre yüksekte, Güllük Dağı'nın zirvesinde. Yani antik çağda bir şehir kurmak için en zor, en zahmetli yer neresiyse gitmiş orayı seçmişler. Peki neden? Çünkü dertleri ticaret yapmak ya da lüks içinde yaşamak değil, tam bağımsız kalmaktı. Şehre giden tek bir yol var, kral yolu. Bugün bile oraya çıkarken modern spor ayakkabılarınızla nefes nefese kalıyorsunuz, bacaklarınız titriyor. Şöyle bir hayal edin. Yıl milattan önce 333. Üzerinizde 30 kilo bronz zırh var, elinizde ağır bir kalkan, hava 40 derece. Ve yukarıdaki adamlar daracık geçitlerden tepenize devasa kaya parçaları yuvarlıyor. Oraya canlı çıkma şansınız ne olabilir? Sıfıra yakın. Termessoslular doğayı öyle bir kullanmışlar ki orman ve kayalar onların en güçlü ordusu olmuş. Güllük Dağı Milli Parkı'nın o vahşi bitki örtüsü bugün bile şehri bir labirent gibi sarıyor. Şehrin her köşesi doğal bir savunma hattı. Yenice geçidi dediğimiz o dar boğazı bir kez tuttular mı? Dünyanın en güçlü ordusunu orada saniyeler içinde durdurabilirlerdi. Coğrafya bir kaderdir derler ya. Termessos için coğrafya onları özgür kılan bir zırhtı. Tarihçi Arrianus'un kayıtlarına baktığımızda İskender'in oradaki psikolojik durumunu çok iyi analiz edebiliyoruz. İskender önce saldırmayı deniyor. Ben her yeri aldım, burayı mı alamayacağım diyor muhtemelen. Ama işler planladığı gibi gitmiyor. Falanks birlikleri o meşhur 6 metrelik mızraklarıyla bu sarp arazide birbirinin üzerine devriliyor. Atlılar zaten kayaların arasında ilerleyemiyor. İskender evet hırslı bir adamdı ama aynı zamanda bir dahiydi. Şöyle bir durdu ve hesap yaptı. Ben bu şehri zorla kuşatsam belki aylar sürecek. Binlerce en iyi askerimi burada bir dağ başında kaybedeceğim. Peki ne için? İçerideki birkaç ambar tahıl için mi? Değer mi? Ve o meşhur stratejik geri çekilme kararını verdi. Ordusuna dönüp tarihe geçecek o cümleyi kurdu. Bırakın kalsın, yolum daha çok uzun. Ordumu bu kartal yuvasının önünde boş yere harcayamam. Düşünsenize, dünyayı fetheden adamın havlu attığı tek yer burası. Bu vazgeçiş Termessos'u tarih kitaplarına fethedilemeyen şehir olarak mühürledi. İskender'in açamadığı o kapı bugün hala ziyaretçilerini aynı mağrur ve inatçı duruşla karşılıyor. Peki kim bu adamlar? İskender gibi bir deve kafa tutan bu cesur halk aslında kim? Onlara Solimler deniyor. Onlar ne tam Helen ne de tam Pers. Anadolu'nun en eski, en köklü halklarından biri. Hatta Homeros'un ölümsüz eseri İlyada'da da bile adları geçer. Efsanevi kahraman Bellerofon'un savaşmak zorunda kaldığı en çetin halk olarak anlatılırlar. Kendi dillerini konuşuyorlar, kendi tanrılarına tapıyorlar. Öyle bir özgürlük tutkuları var ki binlerce yıl boyunca kimseye boyun eğmemişler. Ama sanmayın ki bunlar sadece dağda yaşayan kaba saba savaşçılar. Şehrin merkezine girdiğinizde karşınıza çıkan o muazzam yapılar onların nasıl birer sanat dehası olduğunu da kanıtlıyor. Özellikle o antik tiyatro inanılmaz bir mühendislik ve estetik harikası. Uçurumun tam kenarına yapmışlar. 4000 kişilik bu tiyatroda sahne binasının arkasında hiçbir duvar yok.
Neden biliyor musunuz? Çünkü dekor zaten doğanın kendisi. Sahne arkasında Toros Dağları'nın o muhteşem zirveleri ve Antalya'nın masmavi gökyüzü var. Bugün bile o yıkık dökük taşların üzerine oturduğunuzda rüzgarın sesi size binlerce yıl önceki oyunların fısıltısını getiriyor. Solimler savaşı ne kadar iyi biliyorsa sanatı ve estetiği de o kadar derinden hissediyordu. Termessos sadece kılıçla değil, akılla da hayatta kalmayı başarmış bir yer. Roma İmparatorluğu tüm dünyayı istila edip herkesi kendine bağlarken Termessoslular masada da kazanmayı bildiler. Milattan önce 71 yılında Roma Senatosu ne yaptı biliyor musunuz? Termessos için çok özel bir kanun çıkardı. Tamam dediler. Siz Roma'nın resmen dostu ve müttefikisiniz. Bu aslında size diş geçiremiyoruz, bari dost olalım demenin diplomatik yoluydu. Bu statü onlara inanılmaz haklar verdi. Vergi vermiyorlardı. Roma askeri şehre giremiyordu. Kendi paralarını basıyorlardı ve kendi kanunlarını uyguluyorlardı. Antik çağda bir şehrin sahip olabileceği en büyük lüks buydu. Tam bağımsızlık. Bir dağın zirvesindesin. Etrafta nehir yok, pınar yok. Binlerce insan orada susuz kalmadan nasıl yaşadı? İşte burası Termessos'un gizli dehası. Şehrin merkezinde Agora'nın hemen altında devasa sarnıçlar var. Bunlar öyle sıradan çukurlar değil. Her biri kayalara oyulmuş birer katedral büyüklüğünde dev su depoları. Kışın yağan karı ve yağmuru özel kanallarla bu sarnıçlara toplamışlar. Mühendislik o kadar iyi ki bir kuşatma sırasında şehir aylarca, hatta yıllarca dışarıdan su almadan idare edebiliyordu. Onlar için asıl servet altın değil, o karanlık derinliklerde sakladıkları hayattı, yani suydu. Şehrin tarihinde öyle hüzünlü bir sayfa var ki anlatırken insan bugün bile düğümleniyor. İskender öldükten sonra imparatorluk generaller arasında paylaşılamadı. General Alcetas rakiplerine yenilince kaçıp Termessos'a sığındı. Peşindeki düşman orduları kapıya dayandı. Alcetas'ı bize verin, yoksa bu güzel şehri yerle bir ederiz dediler. Şehrin yaşlıları ve yöneticileri korktu, bir kişi için koca şehri yakmayalım, verelim gitsin dediler. Ama asıl hikaye burada başlıyor. Şehrin gençleri. O özgürlükçü Termessos ruhu gençlerde yaşıyordu. Gençler isyan etti. Bize sığınan bir adamı asla düşmanına teslim etmeyiz. Bu bizim onurumuza aykırı dediler. Alcetas bu onurlu halkın kendisi yüzünden yok olmasını istemedi ve teslim edilmek yerine intihar etmeyi seçti. Termessoslu gençler ise bu fedakarlığı unutmadılar. Ona dağın yamacına kayaları oya oya muazzam bir anıt mezar yaptılar. Bugün o mezara giderseniz kayaya kazınmış o meşhur atlı savaşçı kabartmasını görürsünüz. O sadece bir mezar değil, sadakatin, delikanlılığın ve bir halkın sözüne ne kadar sadık olduğunun taşa kazınmış feryadıdır. Peki koca fatihlerin yıkamadığı, Roma'nın bile dize getiremediği bu şehir neden bugün bir hayalet kent? Cevap ne bir savaş ne de bir ihanet. Şehri doğa kurmuştu. Doğa geri aldı. Milattan sonra 5. yüzyılda bölgeyi sarsan çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Ama bu deprem sadece binaları yıkmadı. O hayati su kanallarını, o dev sarnıçları parçaladı. Dağın tepesinde susuz kalmak bir halkın ölümü demekti. Halk yavaş yavaş aşağılara, güvenli ovalara göç etti ve şehir derin bir sessizliğe büründü. O günden beri buraya kimse dokunmadı. Termessos 1600 yıl boyunca sık ormanların, sarmaşıkların ve vahşi hayvanların kucağında uyudu. İşte bu yüzden burası Türkiye'nin Machu Picchu'su olarak anılıyor. Buraya girdiğinizde bir müze değil, doğanın vahşice geri aldığı gerçek bir antik dünya görüyorsunuz. Yıkık lahitler, devrilmiş sütunlar ve ağaçların arasından süzülen güneş ışığı. İnanılmaz bir atmosfer. Arkadaşlar, Termessos'un taşları arasında dolaşırken rüzgarın sesine kulak verin. Orada hala o solimli savaşçıların bağımsızlık çığlıklarını duyabilirsiniz. Burası bize şunu anlatıyor. En büyük güç, en büyük orduya sahip olmak değildir. Gerçek güç, doğayla uyum içinde yaşamak ve ne pahasına olursa olsun özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Eğer bir gün yolunuz Antalya'ya düşerse, her zaman gittiğiniz o otellerden, plajlardan bir günlüğüne vazgeçin. Bir gününüzü feda edin, o sarp yokuşu tırmanın. O tiyatro koltuğuna oturun ve İskender'in neden vazgeçtiğini kendi gözlerinizle görün.
Oraya bir turist olarak girecek ama bir tarih sevdalısı olarak çıkacaksınız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İskender'in yerinde olsaydınız bu kartal yuvasını almak için her şeyi riske atar mıydınız? Yoksa yolum daha uzun deyip geçer miydiniz? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz gizemli keşifler için kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya başka bir kayıp dünyada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.